Selamlar. Ceket nasıl dikilir videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda alta linkini bırakacağım. Bu kalıpları çıkarmıştık. Bu dergiden karar vermiştik ve ikinci videomuzda devam edeceğimizi ve kalıpları kumaşa yerleştirip keseceğimizi söylemiştik. Ancak hesaba katmadığımız bir şey vardı ki kumaşımızın metrajı. Metrajını ölçtüğümüzde 70'ti. Yani derginin bize önerdiği metrajla 70'ti. Ancak kumaşımız kareli olduğu için kareleri denk getirme durumu da söz konusu olduğu için yaklaşık olarak bir 20-25 santimlik daha kumaşım olsaydı belki yetecekti. Ama yetmedi ve işimi riske atmak istemiyorum. O yüzden kumaş değiştireceğiz. Kumaşımızı değiştirince de şu güzel ceketi sizinle birlikte dikeceğiz. Bakınız, geniş bir şal yaka, kruvaze kapanma ve düğmeler nasıl dikilir, şal yaka nasıl yapılır, o kupları nasıl dikeriz, üzerimize göre nasıl ölçülerimizi ayarlarız, hepsini bu videoda ve diğerlerinde anlatacağım. Önceki videolarında linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu ceketi dikene kadar, daha doğrusu kumaşını seçip kalıbını bulana kadar hangi aşamaları geçiriyoruz tasarım sürecinde sizlere anlattım. Moda tasarımında dikiş ve kesim aşaması kadar tasarım aşaması da oldukça önemlidir ve zaman alır. Planlı ve programlı, ölçerek, biçerek, düşünerek hareket edersek biz istediğimiz sonuçları gördüğünüz gibi alabiliriz. Ama bazen de bazı durumlarda kalıp üzerinde değişiklikler yapmamız gerekebilir. Kendimize göre uydurmamız gerekebilir. Modelde bir takım değişiklikler yapmamız gerekebilir. Alternatifler üretmemiz gerekebilir ama şu haliyle de son derece ceket güzel oldu. Size bir de şöyle duruşunu göstereyim. Aynı zamanda da şimdi atölyemizde bitmiş halini gösterdikten sonra kumaşımızı serip kalıplarımızı nasıl yerleştireceğiz onları da anlatacağım. Uzun bir giriş oldu, farkındayım ama artık atölyemize dönebiliriz. Bu da prova mankeni üzerimize giymeden önce son kontrollerini yaptığımız görüntümüz. Aynı zamanda bu ışıkta da görüntülemeye çalıştım. Manken ve kişi üzerindeki duruş farklarını da böylece anlayabilirsiniz. Şimdi artık lütfen ceketimizi dikmeye hep beraber başlıyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Görüşlerinizi çok merak ediyorum. Dikenler de lütfen sayfamı etiketleyerek Instagram'da paylaşsınlar. Son derece mutlu oluyorum biliyorsunuz. Bu videomuzda kalıp yerleştirme, kesim, ceketi birleştirme ve klapa aşamasına kadar olan bölümü izleyeceksiniz. Diğer videoda da ceketimizi bitirmiş olacağız. Bakın, düz boy ipliklerine dikkat ede ölçe gördüğünüz gibi milimine boylarında kırma paylarını işaretleyerek ceketimi, kalıplarını kumaşa yerleştirdim. Kumaşım çok güzel bir kumaş, elçi kumaştan hediye gelmişti. Ne dikeceğimi düşüne bir hal olmuştum. Bu ceketin kalıbı da denk geldi. Kontrollerimi yapıyorum. Yakamı yerleştirdim. Üst yakamı, alt yakamı yerleştirdim. Kumaş katlarına ve çıt işaretlerime dikkat ederek, defalarca ölçerek, 40 kere ölçerek kontrolümü yapıyorum. Size de tek tek gösteriyorum. Bu bölüm 2 videosu biliyorsunuz ceketimizin. Bir önceki videoda bu kalıba ve bu kumaşa karar verdik. Nasıl yapacağımıza karar verdikten sonra bu aşamaya geldik. Ve dakikalar geçmesine rağmen hala daha gördüğünüz gibi kumaşımızı kesmedik. Kesmek için hiçbir zaman acele etmiyoruz. Dikiş paylarımı çizdim. Dik açılarıma çok dikkat ettim. Keserken de dik açılarıma dikkat ediyorum. Biraz hızlandırılmış olacak burası, uzun sürmesin diye. Elim her zamanki gibi kumaşın üzerinde. Makasım havalanmıyor. Kumaşım masanın üzerinden havalanmıyor. Yan kuplarımı kesiyorum. Kestikten sonra kalıp üzerindeki işaretlerimi kumaşın her iki yanına da geçirmem gerekiyor. Kol takma işaretleri, çıt işaretleri, ön ortasındaki kapanma payı, hepsini bunların şimdi kumaşıma hem işaretlerini geçireceğim hem de uzun süren bir çalışma olacağı için teyelleyerek onları diğer tarafa geçireceğim.
Hatırlarsanız bir kız çocuk mantosu dikmiştik ve mantoyu astarlamıştık sizinle birlikte. Aynı işlemleri orada da yapmıştım. İşaretleri sabunla geçirdikten sonra sarı karbon kağıdıyla dökülmemesi için bir de renkli iplikle bu şekilde işaret tellerimi alıyorum ki sonuna kadar bu işaretler kaybolmasın. Ön ortasındaki kapanma payını ve düz boy ipliğimin işaretini alıyorum. Sıra geldi overlocklarımı çekmeye. Dokuma kumaş olduğu için, kalınlık yapmaması için overlockla birleştirmeyeceğim. Tüm parçaları tek tek overlock çekiyorum. Yaka ve klapanın bazı yerleri hariç. Overlocklarımı çekip bitirdikten sonra overlock iplerimi temizleyip sağlamlaştırmam gerekiyor. Siz de ona dikkat edin. Kumaşın tersine işaretlerimi koydum. Çünkü tersi yüzü birbirine çok benzediği için ve sürekli karıştıracağımız için her bir parçanın tersine sabunumla çarpı işareti attım. Bu benim için rehber olacak, kolaylaştırıcı olacak. Burada da arka parçalarıma gördüğünüz gibi işaretlerimi koyuyorum. Şimdi işaretlerime göre ilk önce arka ortası ve arka yan kupları teyelliyorum. Prova olacağım çünkü. Ceket, kaban, elbise gibi kolunu sonradan takacağımız kıyafetlerde kalıbı da ilk kez deniyorsak ve dokuma kumaş ise mutlaka prova olmamız ve teyellememiz gerekiyor. Teyellememizde fayda var. Arka bedeni bitirdikten sonra ön bedenin işaretlerine göre ön bedenimin kuplarını iğneleyerek teyelliyorum. Zaten bütün işaretlerimi almış olduğum için de hiç zorlanmıyorum. Tersi yüzü belli, çıt işaretlerim belli. Ön yan kupları da ön bedenime iğneledikten sonra bakın yuvarlak yerlerinde yuvarlak yeri yedirerek ve yukarıdan ve aşağıdan taşmaların önüne geçerek yapıyorum. Şimdi sıra omuzlarda ve yan dikişlerde. Kol iki parçalı bir koldu. Kolun küçük parçasını büyük parçaya birleştiriyorum. Kumaşı yüzü yüzüne getirerek. Bakınız burada da daha sonra kol ütüsünü kol tahtasında nasıl yapacağız size göstereceğim. Hiç karışık gelmesin. Önce arka ortası, arka yan kuplar, ön yan kup, arka yan kup, kolun iki parçalarını birleştirdim. Bunları bir kenara koyuyorum. İğnelediğim her yeri şimdi teyelleyeceğim. Prova yapmak istiyorum. Omzum omzuma uygun mu? Kuplar bedenime tam oturacak mı? Dar mı gelecek? Bol mu gelecek? Şu an bilmiyoruz. İlk kez denediğimiz bir kalıp. İkinci bu kalıbı kullanırsam eğer başka bir ceket dikersem kalıp hakkında bilgi sahibi olacağım için belki teyellemeden çalışabilirim. Ama ben teyelsiz çalışmaların çok taraftarı değilim. İşimizi ve dikişimizi sanata çevirmek ve gerçekten çok güzel görünmesini sağlamak bu tekniklerden geçiyor aslında. Arka bedenimi teyelledim, ön bedenimi teyelledim. Şimdi omuzları ve yan dikişleri iğneleyerek ilk provama ceketimi hazırlamış oluyorum. Daha ilk provamızdayken istediğimiz düzeltmeyi yapabiliriz çünkü. Şimdi teyellerimi bitirirken aynı zamanda teyellerin de uçlarından sağlamlaştırma yapıyorum. Yakamı hazırlayacağım. Yakadaki işaretlerimiz de son derece önemlidir. Alt yaka pervazım, düz boy iplik işaretim, bazen alt yakayı berevden kesebiliriz. Bakınız buradaki parçaları tekrar size anlaşılır olması için nasıl birleştirdiğimi göstereyim. Arka ortasında yan kup birleşecek, çıt işareti denk gelerek, önde de ön parçaya ön kup çıt işareti denk gelerek yerleşecek. Kalıplarınızı bu şekilde yan yana koyarsanız da nasıl birleştirdiğinizi rahatlıkla anlayabilirsiniz. Teyelliyorum. Hala teyelliyorum. Biraz uzun sürüyormuş ve meşakkatliymiş gibi gözükse de aslında hiç değil. Burada dikkat etmem gereken şey şu. Yukarıdan aşağıya, sağdan sola yapmam gerekiyor. Yani omuzdan birleştirip aşağıya doğru, kol altından birleştirip aşağıya doğru ve ilk provamı üzerimde yapıyorum. Burada aslında bir ayna karşısında prova eşimle yapmam gerekiyor ama kamera karşısında size göstererek yapmaya çalıştım. Görmeniz açısından son derece güzel ve hiçbir aksilik çıkmadığı için de teyellediğim yerlerden düz dikişte birleştiriyorum. Dikiş diktikten sonra teyellerimi sökeceğim çünkü artık olmuş ve buna mutlaka ara ütüsü yapacağım. Benim sıkı takipçilerim bilirler ki ara ütüsü
dikişin vazgeçilmez bir aşamasıdır. Aşama aşama, ara ütü yapa yapa. Özellikle acemiler o kadar çok sabırsız oluyorlar ki bitsin ütülerim mantığıyla ilerledikleri için, ara ütülerini zamanında yapmadıkları için işleri düzgün gitmiyor. Bu önemlidir. Bakın, dikişin hem tersinden hem düzünden esnetmeden ve sağa sola ütümü oynatmadan aradaki farkı görüyorsunuz. İç dikişlerimin görüntüsü bu şekilde olması gerekiyor. Çok kuplu modellerde kupun olduğu yerlere minik çıtlar atabiliriz. Etin bu aşamasında tellerimizin hepsinin temizlenmiş ve ara ütümüzün yapılmış, provamızın yeniden kontrol edilmiş olması gerekiyor. Manken üzerinde de hem tersinden hem düzünden giydirerek ceketimi bir kez daha kontrol ediyorum. Ve üzerine basa basa söylüyorum. Her şey dikiş ve overlock'tan ibaret değildir. Yani makinede yaptığımız işlemler değildir. Dikiş dikmek budur. Kontrol etmektir, ütü yapmaktır, prova yapmaktır, tel almaktır. Hem eserimizi de arada incelemek gerekiyor. Sıra geldi yaka ve klapa telalarını yapıştırmaya. Tela kalıplarımı çıkarıyorum. Yani aslında yaka kalıbımın ve klapa kalıbımın teladan dikiş paysız olarak kesilmesi gerekiyor. Tam olarak kalıbımın etrafından sabun işaretini alıyorum ve dikiş payı vermeden telalarımı kesiyorum. Sebebi ise kalınlık yapmaması. Bazı modellerde ve kumaşlarda telayı klapaya, bazen de bedene yapıştırabiliriz. Modele ve kumaşa göre karar veririz. Ben bu çalışmada klapa telasını klapaya yapıştıracağım, bedene yapıştırmayacağım. Klapa telalarımı da kestikten sonra yerleştiriyorum, bakıyorum. Evet, bir kağıtla veya bir tülbent ile mutlaka ütümüzün altına asla telayı değdirmiyoruz. Dikiş paylarımıza dikkat ederek telalarımızı yapıştırıyoruz. Kestiğimiz bütün telaları kumaşın tersine, burada çok dikkat edin. Çünkü bazen yüzüne yapıştırılıyor. Hatırlarsanız tersine işaret koymuştum. O da benim işimi kolaylaştırıyor. Alt yakaya tela yapıştırıyoruz. Üst yakaya tela yapıştırmayacağız. 2 klapa ve bir üst yakaya, bir de yaka pervazına telamı yapıştırmış oldum. Kontrollerimi yaptım ve telamın tamamen yapışmış olduğunu gördüm. Bazen tela tam yapışmadığı zaman ilk yıkanmada kumaşın altından kabaracaktır ve bütün emeğiniz çöpe gidecektir. O konuda çok dikkatli olun. Yaka pervazımı da alt yakanın parçasına şöyle iğneleyerek yerleştiriyorum. Yakamı takarken bana kolaylık sağlayacak. Yüzünden tersinden işaretlerime dikkat ediyorum. Tam telanın kenarından olacak şekilde düz dikişle birleştiriyorum. Kontrolümü yapıyorum. Daha sonra ben bu parçayı alacağım ve klapamın dikkat ederek alt üst yakayı birleştirmeye gayret edeceğim. İşaretlere dikkat ediyorsunuz. Arka yaka ortasıyla arka yaka denk gelecek. Telanın tam kenarından iğneliyoruz. Yakamızı bedene, alt yakamızı bedene takmış oluyoruz. Bunu taktıktan sonra klapamızı yapacağız. Bu video klapa takma aşamasına kadar ilerleyecek. Daha sonraki videomuzda da ceketimizi bitirmiş olacağız. Söylediğim gibi dikiş paylarımı ikiye açarak ütüledim diktikten sonra ve yakamı şimdi teyelliyorum yeniden. Bakınız, telanın tam kenarından, dışından veya içinden değil. Eğer bunu böyle yapmazsanız işaretleriniz denk gelmeyecektir. Yakanız güzel dönmeyecektir. Dikiş payını daha sonra incelteceğim. Masanın üzerine serdim. Kontrolümü yapıyorum. Bedenle üst yakamı birleştirmiş oldum böylece. Burada da dikişlerin ikiye açılmış ve ütülenmiş olması gerekiyor ve fark ettiyseniz orası overlocksuz, kalınlık yapmaması için overlock çekmedik oraya. Yakamızı bu şekilde takmış olduk. Kontrollerimizi de yaptık. Tekrar bir manken üzerine giydirip bakıyorum. Herhangi bir şeyde yanlışlık yapmış mıyım? Dikkatimden bir şey kaçmış mı? Önemli olan bu. Sıra geldi klapa ile üst yakanın birleşmesine. Biraz karışık ve değişik bir model olduğu için sürekli masanın üzerine koya koya bir puzzle'ın yapbozun parçalarını birleştirir gibi birleştirerek kontrollerimi yapıyorum. Dikiş paylarıma ve dikiş işaretlerime bakın, defalarca size söylüyorum. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ona göre yerleştireceğiz.
Daha sonra ceket ile klapamızı birleştirmeye gelecek sıra. İğneleyip değerleyeceğim. Bakınız, makinalarını çektim. Pardon, burada sesi sonradan eklediğim için bazen aşamaları erken söylemiş olabiliyorum. İğneliyorum, teyelliyorum, makine çekiyorum aslında. Ütüsünü yapıyorum elbette ki daha sonra. Evet, şu aşamada gördüğünüz gibi klapam ve üst yakam da birleştirmiş oldu. Bu üst yakayla alt yakayı daha sonra birleştireceğiz. Tekrar ediyorum, tel ipiniz sürekli elinizde olsun ve ütü elimizin altında olsun. Yeniden mankenime giydirdim. Üst yakayla alt yakayı birbirine iğneledim. Üst yakayla alt yakanın dikiş işaretlerine ve dikiş paylarına göre oradan teyelleyeceğim. Teyelledikten sonra düz dikiş makinesini çekeceğim. Makineden sonra teyellerimi sökerek ütüleyeceğim. Ütüledikten sonra paylarımı incelteceğim. Tekrar bir kontrolümü yapacağım ve yakamı bu tarafa doğru çevireceğim. Ancak burada klapanın etek ucunda yapmamız gereken bir işlem var. Etek kıvırma payını kaç santim vermiş isek eğer o kadar santimden etek ucunu çizeceğiz. Bu arada dikişlerin ikiye açılmış olduğunu her aşamasında dikiş açıklıklarını ve ütünün de dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi klapaya, yakaya girecek yerlerde overlock çekmedim veya zikzak yapmadım. Kenar temizleme yapmadım. İçinde kalınlık yapmasın diye lütfen siz de buna dikkat edin. Şimdi klapanın etek ucundan burasını diktikten sonra yakanın çevirdikten sonra bir işlemim var. Size onu anlatacağım. Kontrollerimi yaptım. Her şey yolunda gözüküyor. Ütüleyip çeviriyorum. Ve sıra geldi etek kıvırma ucu kadar klapanın ucunda, klapanın telasının sonuna kadar çekilmiş olması gerekiyor. Buradan bir düz dikiş makinesinin. Şimdi bu videonun neredeyse sonuna geldik. Diğer videoda ceketimizi bitireceğiz ve artık giyilmiş hale gelecek. Lütfen takipte kalın. Bir sonraki videoyu bekleyin. Zaten bir oynatma listesi oluşturacağım. Açıklamalar kısmına da bırakacağım. Sırasıyla bütün videoları izleyebilirsiniz. Buraya bir düz dikiş dikiyorum ve şöyle bir mankenimin üzerinde yeniden kontrol ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz.